Obezite günümüzün geniş popülasyonu, geniş nüfus kitlesini ilgilendiren bir hastalıktır. Vücut kitle endeksi 35'in üstünde olan herkes obez olarak kabul edilir. Ancak vücut kitle indeksi 40'ın üstünde ise biz bunlara morbid obez, yani hastalıklı obezite diyoruz. Ve bunların mutlaka tedavisi gerekmektedir. Tabii tedavi için birinci sırada ve fizyolojik olanı egzersiz ve diyetle birlikte zayıflamalarını temin etmektir. Bunun mümkün olmadığı hallerde bir de hipertansiyon ya da diyabet gibi eşlik eden hastalıkları olan hastalarda biz cerrahi tedaviyi günümüzde yaygın olarak kullanmaktayız. Tabii ameliyatlardan önce bu şişmanlığın, hastalık derecesindeki şişmanlığın hormonal ya da metabolik bir nedeni olup olmadığını ortaya koymamız gerekiyor. Yani hormonal bir neden ya da metabolik bir neden yok ise ameliyatı yapmayı kabul ediyoruz. Burada iki türlü ameliyat söz konusu. Bir, halk arasında tüp mide olarak bilinen sleeve-gastrektomi, bir diğeri de bypass ameliyatları. Bunlar da mini gastrik bypass ya da gastrik bypass diye ikiye ayrılıyor. Tabii fizyolojik olarak hastayı aldığı gıdanın bütün bağırsakları, mideyi kat ederek geçmesini sağlayan bir ameliyat olduğu için tüp mide ameliyatı daha yaygın bir kabul görmüştür ve sonuçları itibariyle de çok yüz güldürücüdür. Yapıldıkça artık cerrahiye bağlı komplikasyon oranı neredeyse yok denilecek kadar azalan bir cerrahi girişim tekniğidir. Ve hastalar 3 gün hastanede kalarak ve 15 gün içerisinde de işlerine dönerek bu ameliyatın 6 ay içerisinde çok önemli sonuçlarını görmektedir. Bypass biraz daha seçilerek yapılması gereken bir tekniktir. Bunda body mass index'in 50'nin üstünde olmasını biz daha çok öngörüyoruz. Ve bu hastalarda bazılarında mini gastrik dediğimiz çok küçük bir mide poşu bırakarak bağırsaktan ile anastomozlar yaparak bir kısım bağırsağın bu gıdaları bypass etmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla daha hızlı kilo verdirmesi nedeniyle bazı hastalar tarafından isteniyor. Ancak bunun da şöyle bir mahsuru olabilir. Bağırsaktaki kanlar, karaciğeri besleyen kanlardır. Bu devre dışı kalan bağırsaktan giden kan azlığı nedeniyle karaciğerde zaman içerisinde yağlanmalar olabilmektedir. Bu nedenle body mass indeksi 50'nin üstünde olmayan hastalarda gastrik bypassları çok tavsiye etmiyoruz. Tabii bu ameliyatların mutlaka az ya da çok yan etkileri var hastalara. Bunlar neler olabilir? Bir, bypass'ta çok hızlı kilo kaybedebilir. İki, ameliyata bağlı bazen kaçaklar olabilmektedir. Kaçak yönetimi konusunda artık cerrahlar da belli bir deneyim kazanmışlardır. Başlangıca göre daha az hasta kaybedilmektedir. Ama bütün mesele doğru hasta seçimidir. Doğru hasta seçimi ve doğru ekip ile bu ameliyatların başarısı çok yüz güldürücüdür.